Başarmak senin için ne demek? Biraz bunun hakkında konuşabilir miyiz? Çok geniş bir kavram tabii ki başarmak ama şuradan başlamak isterim. Bugün iş hayatımızda ya da özel hayatımızdaki başarının karşılığı %80 oranında insanın kendi psikolojisi. Bu bilimsel bir veri benim söylediğim. Peki insanın psikolojisi de geniş bir kavram. Ne demek istiyoruz? Daha basite indirgeyeyim. İnsanın olaylara ve durumlara olan bakış açısı ve buradan edindiği duygular. Yani her şey aslında benim psikolojimse duygularımı ve olaylara olan bakış açımı ben yönetebilir miyim? Ben bunlarla nasıl bunları değiştirebilirim, geliştirebilirim diye baktığımda bakış açısı aslında aynı zamanda bizim inançlarımızı, olayları kavrama şeklimizi de gösteriyor. Çünkü ve bunların bir kısmı hatta benim kişisel bakış açım bile olmuyor. Ben bunu yaşım ilerledikçe incelediğimde bazı bakış açılarımın aileden bana miras kaldığını, aileme de belki kendi ailesinden miras kaldığını fark etmiştim. Çünkü paraya olan benim bir bakış açım var, zenginliğe olan bir bakış açım var, erkeğe olan bir bakış açım var, aileye olan bir bakış açım var. Bunların her biri bir kısmı dediğim gibi ailemden miras kalıyor bana, bir kısmı kendi çocukluğumda gözlemlerimle alınıyor bana. Bir kısmı ise zaman içinde yaşadıklarımla kendim üst üste koyarak inşa ediyorum. Sonuçta aslında bütün bu bakış açılarım da bende duygularımı yaratıyor. Bakış açılarımın sonucunda eğer para benim için bakış açısı olarak korkulacak bir şeyse ya da yönetilmesi zor bir kavramsa bunun karşılığında para kazanmaya başladıkça aynı zamanda endişelerim ve korkularım artar ve bunun karşılığında endişelerle birlikte işte dediğim gibi insanın psikolojisini etkileyecek olan duyguları da oluşmuş olur. O yüzden her şey ve her şey aslında baktığımda çoğunlukla psikolojiden oluşuyor. Yani birçok insan iş hayatında şunu zanneder. Benim CV'mde yazan eğitimlerim, donanımım, yeteneklerim diye düşünür. Ancak tüm bunlara sahip olup da psikolojisi demekle kastettiğim başarıya, ilerlemeye, yöneticiliğe, ast üst ilişkisine, müşterisiyle olan diyaloğuna, iletişime vesaire tüm bunlara olan bakış açım aynı zamanda da tüm bunların sonucunda edindiğim, yarattığım duygularım eğer gerçekten geliştirici, katkı sağlayıcı, bana mutluluk, huzur ve neşeyi sağlayıcı şekilde olmadığı takdirde İstediğim kadar donanımlı olayım, istediğim kadar yetenekli olayım, istediğim kadar CV'm güçlü olsun, istediğim kadar deneyimlerim olsun. Ancak benim hayatımın o dönemindeki duygularım ve psikolojimi etkileyecek olan bakış açılarım geliştirici değilse, güçlendirici değilse, cesaretlendirici değilse sonuçtan memnun olmadan hayatıma devam ediyor olurum. O yüzden başarının psikolojiyle, psikoloji dediğiminde bakış açısı ve bunun yarattığı duygularla %80 diye bahsetmiştim baştan. Çok büyük bir arasında bağ var, etki var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.